Herkese selam. Dubai Marina'dayız şu anda. Bugün yepyeni bir video ile karşınıza çıkmak istedim. Arkadaşlar soru cevap videosu tadında bir video yapmak istiyorum. Dubai ile alakalı çok fazla merak edilen soru var ve internette cevapları da çok fazla bulunmayan sorular var aslında. O yüzden ben kendi bildiğim kadarıyla Dubai'deki en doğru bildiğim cevapları sizlere aktarmak için şu anda buradayım. İlk olarak Dubai neden dünyanın en güvenli şehri? Dubai ile alakalı güvenlik konusunu şöyle özetleyebilirim. Ülkedeki suç oranı neredeyse sıfıra yakın. Çünkü çok sert, çok katı kurallar var. Ve bu kurallar neticesinde insanlar doğrudan burada sınır dışı ediliyor ya da hapis cezasına çarptırılabiliyor ya da çok yüksek miktarlarda para cezası ödeyebiliyorlar. O yüzden bu cezaların bu kadar sert ve katı olmasından kaynaklı insanlar da aslında suç işlemeye meyilli değiller. Şöyle ki hırsızlık yapıldığında doğrudan deport yani sınır dışı edebiliyorlar. Zaten adam öldürme, adam yaralama, işte haneye tecavüz gibi şeyler burada hiçbir şekilde mümkün değil. Tamamen aslında kuralların sıkılığından kaynaklı bir kontrol altına alınma durumu var. Ve bu kontrol altına alınma durumu aslında insanların burada güvenle yaşamasını sağlıyor. Hatta şöyle ki buna bir örnek verebilirim. Dubai'de insanlar kapılarını kilitlemeden yaşıyor arkadaşlar. Buna biz de dahiliz. Şu an yaşadığımız bölgede hiçbir şekilde evimizin kapısını kilitlemiyoruz. Gündüz ya da gece fark etmeksizin. Çünkü insanlar gerçekten kendi alanlarına saygı duydukları kadar diğer insanların alanlarına da çok fazla saygı duyuyorlar. Ve bu saygı duymanın yanında kurallarla da aslında çerçevelenmiş durumda. Eğer saygı duymazlarsa bunun çok ciddi cezaları var. Arkadaşlar güvenlikle alakalı devam ederken burada hazır şöyle bir etkinlik var. Ondan da bahsetmiş olayım sizlere. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi yükselen bir platform var. Bu platform GBR Beach'te yer alıyor. GBR Beach'e geldiğinizde bu platformun üzerinde oturarak kemerleriniz bağlı bir şekilde yükseliyorsunuz. Yerin 20-30 metre yukarısında yemek keyfi sürüyorsunuz. Bu da aslında hem arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem deniz manzarasını sizlere görmeyi sağlıyor. Hem de çok keyifli bir şekilde buraya turist olarak geldiğinizde bir anı biriktirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar güvenlikle alakalı devam etmek gerekirse... Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Arkadaşlar Dubai'de çok ciddi bir güvenlik kamerası sistemi var. Neredeyse her yerde kamera var ve her şekilde sizi gözetliyorlar. Yani bu gözetleme aslında iyi manada ülkedeki suç oranını düşürmeye dair bir gözetleme durumu söz konusu. Şöyle ki herhangi bir kaza yaptığınız zaman aracınızın plakasından örneğin sizin yerinizi tespit edip size acil durum için ekip yolluyorlar. Ambulans, polis, her ne gerekiyorsa o an için. Onu doğrudan devlet size gönderiyor ve size haber vererek yapıyor bunu. Aslında Dubai'de çok fazla polis görmeniz mümkün değil. Çünkü kurallar çok geçerli ve sert olduğu için insanlar bu kurallara uymaya odaklanmış olarak yaşıyorlar. Fakat şöyle de bir gerçek var ki Dubai'de araçlarla polislerin giremediği yerlere atlı polisler girebiliyor mesela. Örneğin Dubai Mall civarında, Burj Khalifa civarında bunları görebilmeniz mümkün. Atlı polisler sokaklarda görevlerini sürdürüyorlar. Bu da aslında hem böyle daha otantik bir manzara oluşturuyor hem de araçların girmediği yerlerde bile kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz. Ki zaten güvende hissetmenize de çok gerek kalmıyor polisi görerek. Çünkü Dubai zaten inanılmaz güvenli bir şehir, inanılmaz güvenli bir yer. Arkadaşlar ikinci bir konu olarak aslında WhatsApp ve Instagram'dan bahsetmek istiyorum. İnternette çokça görmüşsünüzdür. Dubai'de WhatsApp yasak, Dubai'de Instagram yasak vesaire gibi konular geçiyor. Bunu şöyle özetlemek gerekirse aslında Dubai'de WhatsApp'ın mesaj yoluyla kullanılması, Instagram'ın fotoğraf video yoluyla kullanılması, canlı yayınla vesaire kullanılması tamamen serbest arkadaşlar. Şöyle ki WhatsApp'ta yalnızca sesli ve görüntülü aramalar yasak. Ve Instagram'da da aynı şekilde sesli ve görüntülü aramalar yasak. Bunun sebebi de aslında şu, bu uygulamalar sizlerin aslında arama süreçlerinizde bazı verileri kaydediyorlar. Ve Dubai devleti de, Dubai hükümeti de aslında bu verilerin bu bölgeden dışarıya çıkmasını istemediği için o verilerin bu bölgede tutulmasını istiyor. Fakat bu bahsettiğimiz uygulamaları piyasaya süren şirketler bu koşullarda Dubai hükümetiyle anlaşmaya varamadığı için maalesef sesli ve görüntülü konuşmanın işlendiği veriler ülkeden çıkarılmak istendiğinden kaynaklı yasaklanmış durumda. Ama Dubai'de istediğiniz gibi mesajlaşabiliyorsunuz. Instagram'da istediğiniz gibi post paylaşabiliyorsunuz, hikaye atabiliyorsunuz, canlı yayın açabiliyorsunuz. Bu bahsettiklerimin tamamı yasal ve serbest. Bunların tamamını uygulayabilirsiniz. Bu arada şöyle bir dipnot eklemek istiyorum. Tabi Dubai'ye geldiniz, görüntülü sesli konuşma tamamen yasak, ne yapacağız?
Arkadaşlar bunun da çaresi Botim. Bu herhangi bir ortaklık ya da işbirliği değil aslında. Buradaki çoğu Türk ve yabancı insan Botim'i kullanıyor. Botim aynı WhatsApp gibi bir haberleşme uygulaması ve bu haberleşme uygulaması vasıtasıyla Dubai'nin içerisindeki ya da Dubai dışındaki bütün tanıdıklarınızı internet üzerinden ücretsiz bir şekilde arayabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonunda sadece reklamlar gösteriliyor bazen ama VIP versiyonda zaten çok cüzi ücretleri var. Birazcık tanıtım gibi oldu farkındayım ama bundan faydalanabilmeniz için de her detayını anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bir diğer sorumuz da aslında hanımefendilerin çok fazla düşündüğü ve yanılgıya düştüğü bir soru işareti. Dubai'ye geldik, başımız kapalı mı gezmek zorundayız? Hayır arkadaşlar, Dubai gerçekten dünyada görebileceğiniz en özgür şehirlerden bir tanesi. Buraya geldiğiniz zaman başınız açık, özgürce gezebilirsiniz. Bu tür yanılgılar internette yazılabiliyor ya da söylenebiliyor. Ama hiçbir şekilde böyle bir zorunluluğunuz yok. Tamamen istediğiniz gibi özgürce gezebilirsiniz Dubai'de. Hatta bununla alakalı birkaç videoyu da bu ara kısımlara yüklerim. İnsanların nasıl giyindiğini, nasıl gezdiğini görebilmeniz amacıyla. Bu konuyla alakalı da aklınızda herhangi bir soru işaretinin oluşmasına gerek yok. Dubai ile alakalı bir diğer sorudan bahsetmek istiyorum. Dubai'ye geldik, iletişimi nasıl sağlayacağız, interneti nasıl kullanacağız? Aslında şöyle, siz Dubai'de havaalanında indiğiniz andan itibaren zaten mobil operatörlerin kiosklarını ya da kendi şubelerini görebiliyorsunuz. Şöyle ki onlar zaten size indiğiniz gibi doğrudan hat satmaya çalışabiliyorlar. Turist hatları mevcut ülkede. Siz bu hatları pasaportunuzu okutarak, pasaportunuzu göstererek alabiliyorsunuz. Bu hatların belli bir kullanım süresi var. Yanılmıyorsam 90 gün sonra hat otomatikman kapanıyor. Fakat 90 gün eğer zaten Dubai'de kalmayacaksanız böyle bir sıkıntıyı da düşünmenize Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Her delikanlının bir gelişi vardır. gerek yok açıkçası. Cüzi miktarlara hat paketi satan aslında operatörler de var. Ciddi rakamlara satan operatörler de var. Burada size iki farklı öneride bulunabilirim. Birincisi Du, ikincisi ise Etisalat adlı operatör. Etisalat biraz daha rakamları yüksek olan bir operatör. Du ise daha hesaplı paketlerin olduğu bir operatör. Paketlerle alakalı birkaç bilgiyi de ekran görüntüsü olarak koymaya çalışacağım. Şu anda ekranda eğer fiyatlarla alakalı bilgi görüyorsanız eklemişim demektir. Ortalama fiyatlar bu şekilde. Kullanım durumunuza göre kendinize uygun paketleri seçebilirsiniz Dubai'ye geldiğinizde. Arkadaşlar son olarak bir de araba kiralama konusundan bahsetmek istiyorum. Dubai'de biz bir kere böyle bir süreç geçirdik. Bir araba kiralama maceram oldu. Şöyle ki şu an burada aslında belirli internet siteleri üzerinden araç kiralayabiliyorsunuz ya da doğrudan rent-a-car'ların kendilerinden yani araç kiralama ofislerinden kiralayabiliyorsunuz. Benim burada önerim hepimizin internette bildiği güvenilir sitelerden, güvenilir yabancı sitelerden kiralamanız. Çünkü herhangi bir sorun olduğunda daha kolay muhatap bulabiliyorsunuz aslında. 2 günlük bir araç kiralama sürecim oldu. Çok acil bir ihtiyacım olduğu için aslında çok da düşünmeden ve aynı gün içinde kiralamam gerektiği için çok da bakmadan kiraladığım bir araç. Chevrolet Spark'tı kiraladığım araba. 2 günlük bana maliyeti ortalama 260-270 dirham oldu. Araba kiralama ve sigorta bu paranın içerisinde. Ekstra ortalama 100-110 dirhemde bir benzin giderim oldu. Dubai'den 2 defa Abu Dhabi'ye gidip geldim. Birkaç proje vardı, onlarla alakalı Abu Dhabi'de bulunmam gerekti. Bunu da böyle bir ekstra bilgi olarak paylaşmış olayım sizlerle. Maliyetlerle alakalı da aklınızda az çok bilgi kalmış olur aslında. Şuradan alayım mı? Şöyle sana geleyim. İster misin? Yok. Videonun başında da bahsettiğim gibi şu anda JBR Beach'teyiz. Burası Dubai Marina'nın hemen ön kısmındaki sahil şeridi. Arkamda da gördüğünüz gibi. Burası Jumeirah Beach olarak geçiyor. Arkadaşlar inanılmaz bir sahil şeridi var burada gerçekten. İnanılmaz kafeler var, inanılmaz restoranlar var. Denize sıfır yemek yiyebiliyorsunuz. Kafelerde oturup arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Ücretli ya da ücretsiz plaj seçenekleri de arkanızda mevcut. Onları da aslında değerlendirebilirsiniz. Bu kısımda hem Türk restoranları da var birkaç tane hem de yabancı restoranlar da mevcut. Dilediğiniz gibi damak tadınıza uygun restoranları tercih edebilirsiniz. Yeni lezzetler denemek için de tercih edebilirsiniz aslında. Ben zaten araya birkaç görüntü koymuş olacağım. Onları da görerek fikir sahibi olmuş olabilirsiniz. Ama eğer Dubai'ye geldiyseniz kesinlikle JBR Beach'e gelmelisiniz. İnanılmaz güzel bir yer. Yani gezdikçe böyle içiniz açılacak. Hem deniz manzarasından hem insan çeşitliliğini gördükçe böyle hani bu insanların bir arada bu kadar hani dostça yaşaması ilginç geliyor aslında. Dubai'ye geldiğinizde burayı görmenizi de özellikle tavsiye ediyorum sizlere. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok değerli. Bildiğiniz gibi sizlerin bu desteğiyle daha fazla motive olup tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sizleri JBR Beach ile Dubai ile baş başa bırakıyorum. Görüşürüz.